Hiç kendinizi sebepsiz yere yorgun, keyifsiz ya da karamsar hissettiniz mi? Gözünüz hiçbir şeyi görmüyor, içinizden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Belki de bunun sebebi sadece yaşadıklarımız değil. Belki de bizi mutsuz eden şey doğrudan gözümüzün önünde ama farkında olmadığımız bir şey. Doğadan kopmuş olmamız. Bu video modern insanın mutsuzluğunun temel nedenlerinden biri olan doğadan uzaklaşmayı konu alıyor. İnsan binlerce yıl boyunca doğanın içinde yaşadı. Şimdi ise camlar, duvarlar, ekranlar ve cihazlarla çevriliyiz. Peki bu büyük değişimin bize etkisi ne oldu? Videoya geçmeden önce belirtmek istiyorum ki sizlerin desteği bizim için çok önemli. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Doğadan kopmak yalnızca romantik bir kayıp değil, fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığımızı doğrudan etkileyen büyük bir eksikliktir. İnsan bedeninin ve zihninin doğayla iç içe yaşamaya göre evrimleştiğini düşündüğümüzde ondan uzak kalmanın ciddi sonuçları olduğunu anlamak hiç zor değil. Modern insan ırkı yaklaşık 300 bin yıldır yeryüzünde varlığını sürdürüyor. Bu sürenin %99,99'u doğada, açık havada, ormanların, nehirlerin, dağların arasında geçirdik. Ağaçlar altında uyuduk, güneşle uyandık, avlandık, barındık, toprağa kazdık. Tüm bu süreçte kas yapımızdan cilt özelliklerimize, beyin kimyamızdan davranışlarımıza kadar her şey doğaya uyum sağlamak üzere şekillendi. Ama sonra bir şey oldu. Endüstri devrimiyle birlikte yaklaşık 150 yıl önce insanlık tarihinde bir kırılma yaşandı. Kendi ellerimizle inşa ettiğimiz duvarların ardına çekildik. Giderek daha az gökyüzü gördük, daha az ağaç kokladık. Bugün şehirlerde yaşıyoruz. Beton binaların arasında, trafik gürültüsünün içinde, yapay ışıkların altında. Oysa doğada geçirdiğimiz milyonlarca yılın ardından bu yeni düzen bizim için henüz çok yeni. Ve işin aslı şu ki vücudumuz buna alışkın değil. Araştırmalar gösteriyor ki yeşil alanlara erişimi olmayan bireyler doğayla iç içe yaşayanlara göre daha fazla zihinsel sorun yaşıyor. Depresyon, anksiyete, uyku bozuklukları hepsi doğadan kopuk yaşam biçimiyle bağlantılı. Peki çözüm ne? Belediyeler şehir merkezine birkaç ağaç dikip doğayı şehre taşıdıklarını sanıyorlar. Ama bu yeterli değil. Betonun içine sıkıştırılmış 3-5 fidanla binlerce yıllık doğa deneyimini geri getiremezsiniz. Gerçek doğayla temas, canlı ekosistemle birlikte olmayı gerektirir. Ormanda yürümek, toprağa basmak, kuş seslerini dinlemek. Bunlar sadece hoş detaylar değil, ruhumuzun ve bedenimizin ihtiyaç duyduğu şeylerdir. İnsanlar bugün yaşamlarının yaklaşık %93'ünü kapalı alanlarda geçiriyor. Bunun %87'si dört duvar arasında, %6'sı ise otomobillerde geçiyor. Yani gerçek anlamda açık havada doğayla baş başa geçirdiğimiz süre yok denecek kadar az. Bu durum hem fiziksel sağlığımızı hem de psikolojik dengenizi ciddi şekilde bozuyor. Güneş ışığına maruz kalmamak, D vitamini eksikliğine, uyku bozukluklarına ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden oluyor. Temiz hava soluyamamak, sürekli yapay ışıklarla yaşamak, doğadan uzak bir hayat sürmek insanı yavaş yavaş yoruyor. Pencereden süzülen güneş ışığı bile ruh halimizi iyileştirme gücüne sahip. Güneşin tenimize değmesi, bir ağacın gölgesinde oturmak, su sesi duymak, toprakla temas etmek, tüm bunlar sinir sisteminiz üzerinde derin etkiler yaratıyor. Ormanda geçirilen zaman kortizol seviyelerini düşürüyor, tansiyonu dengeye sokuyor, kalp atışlarını yavaşlatıyor. Orman banyosu olarak bilinen bu deneyim, Japonya'da tıbbi terapi olarak bile kullanılıyor. Yine araştırmalara göre doğada haftada yalnızca 2 saat geçirmek, ister tek seferde, ister birkaç güne bölerek ruh sağlığında ciddi iyileşmeler sağlıyor. Maraton koşmaya gerek yok, spor salonlarına gitmeye de. Tek yapmanız gereken haftada birkaç saat doğada yürümek. Doğaya yakın yaşamak, yüksek tansiyon, diyabet, obezite gibi kronik rahatsızlıkların görülme sıklığını azaltıyor. Ayrıca bağışıklık sistemi güçleniyor, uyku kalitesi artıyor ve genel stres seviyesi düşüyor. Doğa, bedeni olduğu kadar zihni de onarıyor. Çünkü doğada olmak dikkat seviyemizi arttırıyor. Bilişsel fonksiyonlarımızı geliştiriyor. Öğrenme kapasitemizi arttırıyor. Özellikle çocuklar için doğayla temas, hayal gücünü ve yaratıcılığını destekliyor. Oyun oynayan çocukların açık alanlarda geçirdiği zaman, dijital cihazlarla geçirdiği zamandan çok daha değerli. Ve elbette teknoloji de bu kopuşun önemli bir parçası. 1950'lerden itibaren doğayı televizyondan izlemeye başladık.
1970'lerde video oyunları girdi hayatımıza. 1990'lardan sonra internet. Bugünse VR arttırılmış gerçeklik. Metaverse gibi kavramlarla doğayı yalnızca simüle etmeye çalışıyoruz. Ama bu yeterli değil. Bugün bir çocuk doğayla fiziksel temas kurmadan ağaçları sadece ekranlarda görüyor. Oyunlarda, ormanda koşuyor, göllerde yüzüyor, hayvanlarla tanışıyor. Ama gerçek deneyimin yerini hiçbir dijital simülasyon tutamaz. Minecraft'ta ağaç kesmek, Skyrim'da dağların zirvesine tırmanmak ne kadar keyifli olsa da bu aktiviteler beynimizin doğayla kurduğu gerçek teması sağlayamaz. Ortalama bir yetişkin gününün yarısından fazlasını ekran karşısında geçiriyor. Ergenler günde 9 saatten fazla dijital medyaya maruz kalıyor. Küçük çocuklar bile günde 3 saate yakın ekran başında vakit geçiriyor. Bu durum doğadan kopuk bir neslin büyümesine neden oluyor. Doğadan uzaklaştıkça onu koruma güdümüz de zayıflıyor. Artık çöpe attığımız plastiklerin, kullandığımız kimyasalların, bindiğimiz arabaların doğaya verdiği zararın farkında bile değiliz. Son 40 yılda yaban hayatının %52'si yok oldu. Bu doğayı ne kadar unuttuğumuzun acı bir göstergesi. Oysa doğa sadece ağaçlar ve hayvanlar değildir. Doğa bu gezegeni hayatta tutan sistemin ta kendisidir. Ve bizler de onun bir parçasıyız. Unuttuğumuz şey bu. Biz doğadan ayrı değiliz. Biz doğayız. Bazen mutluluğu uzaklarda, yeni hedeflerde, büyük başarıların ardında ararız. Ama belki de tek yapmamız gereken ayakkabılarımızı giyip dışarı çıkmak. Bir ağacın gölgesine oturmak, toprağa dokunmak, kuş seslerini dinlemek, güneşin altında gözlerimizi kapatmak. Doğa sadece bir manzara değil. O ait olduğumuz yer, ruhumuzun yuvası. Doğa bize hiçbir şey satmaz, hiçbir koşul koymaz. Sadece orada durur ve bizi bekler. Şimdi telefonu bir kenara bırak, derin bir nefes al ve dışarı çık. Çünkü evine dönmenin zamanı geldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.